Almanya, Mart 1938'de Avusturya'yı, Mart 1939'da Çekoslovakya'yı ihlak etmiş, 1 Eylül 1939'da da Alman orduları Polonya sınırını geçerek ülkeyi işgale başlamıştı. Bu gelişmeler Almanya'nın yayılmasının ve askeri operasyonlarının Orta Avrupa topraklarında olması karakterini taşır. Diğer deyişle Alman yayılması doğuya yönelmektedir. Norveç seferiyle Alman yayılması ilk kez batıya yönelmekle kalmıyor, Alman silahları da batıya dönmüş oluyordu. Bu bağlamda Norveç seferi Weserübung Harekatı 2. Dünya Savaşı'nın kilometre taşlarından biri sayılır. 21 Şubat 1940'da Hitler harekatı yönetmekle görevlendireceği General Nikolaus von Wolkenhorst'la görüşür. Emrine 5 tümen verilecektir ve görevi stratejik olarak önem taşıyan 5 Norveç limanına ele geçirilmesidir. Mart 1940 başlarında Finlandiya ordusu sürekli takviye alan Sovyet birlikleri karşısında artık zorlanmaktadır. 13 Mart 1940 günü Finler ateşkes isterler. Finlandiya'nın teslim olması müttefiklerin elini ayağını bağlamıştır. Bu durumda Finlandiya'ya yardım bahanesiyle Norveç'e yerleşmeyeceklerdir. Diğer yandan Almanlar da aynı açmazdadır. Müttefikler Norveç'e gelemeyeceğine göre Almanların orada bulunmasının haklı bir nedeni de kalmamıştır artık. Oysa Birleşik Krallık ve Fransa'nın Narvik üzerinden yapılan demir sevkiyatını kesmek konusunda kararlı olduklarını bilmektedir Hitler. Hitler 1 Nisan'da Norveç harekatı için emir verecektir. Harekat 9 Nisan'da yapılacak ve ulaşım hatlarının güvenliği için sadece 4 saat içerisinde Danimarka'da istila edilecektir. Bunun üzerine Nisan 1940 başından itibaren çok sayıda Alman subay ve eri turist kimliğiyle Norveç'e gönderilmeye başlandı. Bunlar emir aldıklarında hava alanlarının ele geçirilmesi, haberleşme merkezlerinin, kıyı bataryalarının ve deniz fenerlerinin etkisiz hale getirilmesini sağlayacaklardı. Bir kısım dağ birlikleri de balıkçı tekneleri ve ticari gemilerle Norveç kıyılarına yollandılar. 8 Nisan gecesi Oslo limanına yönelen Alman donanmasına Norveç kıyı topçusu ateş açar. Amiral gemisi kısa sürede 1600 kişiyle birlikte sulara gömülüyor. Alman donanması çaresiz bir şekilde geri çekiliyor. Oslo kıyı topçusunun cesareti Norveçlilere gizli evrakları ve daha önemlisi de 20 kamyon dolusu Norveç Merkez Bankası altınlarını kaçırabilme olanağı sağlamıştır. O sırada İngiliz donanması çıkartma yapacak müttefik birliklerini Norveç'e doğru götürmekteydi. Yarı yolda Norveç'in Almanlar tarafından istila haberini alınca geri dönmekten başka çareleri kalmadı. Norveç fiyortlarına mevzilenmiş olduğu kuşku götürmeyen Alman birliklerine karşı bir çıkartma yapmayı göze alamadılar. Bununla birlikte donanma çıkartma birliklerini indirdikten hemen sonra Norveç açıklarındaki Alman donanmasını biraz olsun hırpalamak için yeniden denize açılacaktır. 9 Nisan 1940 sabah saat tam 05.40'da Oslo'daki Alman elçisi Norveç hükümetine Alman ultimatumunu sundular. Ribbentrop bu işlemin askeri harekatla aynı anda başlaması talimatını vermiştir Alman ultimatumunda. Bu bakımdan Alman askerleri Norveç topraklarına birer düşman olarak ayak basmış değillerdir. Tersine Alman askeri harekatının amacı yalnızca kuzeyi Norveç üslerinin İngiliz ve Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilmesi tehlikesine karşı korumaktır. Bundan ötürü Alman hükümeti Norveç hükümeti ile Norveç halkının herhangi bir karşı koyma hareketiyle karşılaşmayacağını umar, herhangi bir karşı koyma eldeki bütün olanaklarla bastırılacaktır denilmektedir. Benzer bir ultimatum aynı anda Danimarka hükümetine de sunulmuştur. Danimarka hükümeti bu ultimatuma uyarak teslim olacaktır. Almanların bu denli uzak bir bölgede, üstelik de çok güçlü bir İngiliz donanması tarafından kıyıdan korunan topraklarda indirme ve çıkartma yaptıkları haberine müttefik yöneticileri önce inanamıyorlar. Hele Narvik gibi çok fazla kuzeyde yer alan bir kentte bunların olmasına ihtimal veremiyorlar. Mayın düşeme dahil İngiliz donanmasının alınabilecek tüm önlemleri aldığı bir bölgede Almanların çıkartma yapması olanaksız gibi görünüyor. Fakat
Fakat haberler doğru çıkıyor. Başkent Oslo ve Narvik dahil tüm çıkartma ve indirme bölgelerinde başarılı olmuştur Alman ordusu. Norveçliler direnme kararındadırlar. Yer yer direnme de gösterilir. Luftwaffe'nin akınları kısa zamanda direnme odakları üzerinde etkili olur. İngilizlerin Nisan ayı içinde iki farklı Norveç limanına çıkartma girişimleri de Almanlar tarafından püskürtülüyor. Yine de Norveçlilerle birlikte 10 Haziran 1940'a kadar Narvik limanını ve kentini elde tutmayı başarabildiler. Peki Weserübung harekatı sonunda ne mi oldu? Alman donanması ağır bir darbe yemiş, kendine güveni sarsılmış, Norveç operasyonu Almanya için geniş olanaklar getirmiştir. Demir nakliyatının güven altına alınmasının yanı sıra Norveç'te kurulacak deniz üsleri, bu ülkeden sağlanan kereste, süt ürünleri, balık ve bazı maden ve mineraller ileriki yıllarda Almanların çok işine yarayacak bir şekilde güvence altına alınmıştı. Fakat Eylül 1944'te arz gemisi Karl Vos ile birlikte U-307 denizaltısı Haudegen operasyonu kapsamında Alman askerlerini Svalbard'a nakletti. İstasyon 9 Eylül 1944'ten 4 Eylül 1945'e kadar faaliyetteydi. Mayıs 1945'te istasyon radyo bağlantısını kaybetti ve askerler ancak Ağustos 1945'te destek isteyebildiler. 4 Eylül 1945'te askerler Norveçli bir fok avcı grubuna teslim oldu. Avcı grubuna teslim olan grup 2. Dünya Savaşı'ndan sonra teslim olan son Alman birlikti. Norveç 1945 yılına kadar Alman işgali altında kaldı. Norveç Kralı ve hükümeti işgal döneminde İngiltere'de faaliyet gösterdi. Ülkenin işgali 8 Mayıs'ta Almanların çekilmek zorunda kalmasıyla son buldu. Sürgüne gönderilmiş olan Kral Haakon ülkesine dönerek tekrar Norveç birliğini sağladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın sağladığı Marshall Planı çerçevesinde yaklaşık 350 milyon dolarlık yardım alması ekonomik açıdan Norveç'i rahatlattı. Batı ve Doğu arasında stratejik bir mevkide yer alması ve Sovyet tehdidi nedeniyle 4 Nisan 1944'te NATO'ya katıldı. Norveç halkı 1972 ve 1994 yıllarında düzenlenen referandumlar sonucu 2 kez tercihini Avrupa Birliği dışında kalma yönünde kullandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türden içeriklerin devam etmesi için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.